Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir iki şiş patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Yeşil ve krem tonlarında. İplerimi şöyle bir kenara aldım. Patiğimde kullandığım şişlerim ise 3 numara hanımlar. Bu şekilde uzun şiş kullandım. Hemen sizlere modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Baştan sona iki şiş ile yapmış olduğum modelim hanımlar. Gayet kolay. Ayaktaki duruşu da gördüğünüz gibi çok şık. Böyle bir model. Patiğimin hiçbir yerinde hanımlar dikişimiz yok. Baştan sona dikişsiz yaptım. Dikişsiz olması itibariyle de ayaktaki duruşu çok rahat oluyor. Hanımlar ben sadece patiğimin bu kemerli bölümünde ilk başlangıcında yani böyle iki uzun şiş kullandım. Devamında ise hanımlar böyle kısa şişlerle yine aynı şekilde 3 numara şişlerle patiğimi ördüm. Dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Hanımlar bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Örerken de sizlere belirteceğim. Ayağınızı ölçerek yaparsanız çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Patiğimize bu kemerli bölümünden başlayacağız. Hanımlar bu patiğimiz sağ ve sol olmak üzere iki farklı şekilde yapılıyor. Sadece aradaki fark şu: kemer yerleri. Bakın şu anda elimde gördüğünüz sağ ayak kemerimizde, bakın bu ilik yerimiz sağ tarafta. Sol patiğinde bu ilik yeri sol tarafta olacak. Aradaki tek fark bu. Kalan yerleri tamamen aynı şekilde örülecek. Şimdi birlikte sağ ayağını yapmıştım. Sol ayağını yapacağım. Sol ayağı yaparken sağ ayağının yapılışını da sizlere anlatacağım. Öncelikle patiğimize bu kemerli bölümünden, bilek bölümünden başlayacağız hanımlar. 70 ilmek olarak. Öncelikle ipimin ucunda bir 70-80 santim kadar bir ip bırakıyorum. Sonrasında uzun şişme ilmeklerimi sırasıyla atacağım hanımlar. Bu şekilde. 70 ilmek olarak başlıyoruz. Bakın şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde bakın 10 ilmeğimizi attık bile. 70 adet ilmeğimizi atalım gelelim. Evet hanımlar, toplamda 70 adet ilmeğimi attım. Hemen şuraya bir tane düğüm atacağım. Kenarımız sağlam olsun diye. Buradaki fazla ipimi de hanımlar şöyle keseceğim. Şimdi burada haroşa örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Ben haroşa örgüyü örgümün hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa olduğu için diğer ilmeklerimi hanımlar bakın bu şekilde düz olarak öreceğim. Haroşayı ters örenler bu bölümleri ters olarak da örebilirler. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Böyle. Şişimizi hanımlar bu şekilde haroşa olarak boşaltıp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Geri döndük. Geri döndüğümüzde hanımlar ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde şöyle baktığımız anda hanımlar yakından göstereyim. Burada bir diş haroşamız oluştu. Burada hanımlar ön yüzde iki diş haroşamızın görünmesi gerekiyor. Bu nedenle yine haroşama devam ediyorum. Şimdi ilmeklerimi ön yüzde tamamen bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi yine düz öreceğim. Arka yüzde de hanımlar ilmeklerimi tekrar sıra sonuna kadar düz örüp geleceğim. Tekrar burada buluşalım hanımlar. Ön yüzde iki diş haroşamız görünsün. Sonra birlikte ileğimizi açacağız. Evet hanımlar, bakın bu ön yüzde iki diş haroşam oluştu. Bakın ipim sol tarafta, ön yüzdeyiz. İki diş haroşam oluştu. Hanımlar şimdi ilik yerine açacağız. Eğer ki siz bu diğer yapmış olduğum sağ patiği yapacaksanız iliği şöyle yapacaksınız hanımlar. Hemen sağ taraftan iliği açacaksınız. Bakın patiğimizin ön yüzde sağ tarafındayız. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek daha öreceksiniz. Yani kenarda 3 ilmek olacak. Ardından ipinizi şişinize bir kere dolayıp şöyle öndeki 2 ilmeği kesiyorsunuz. Sağ taraftaki iliği sağ taraftan bu şekilde açacaksınız. Böyle. Kalan ilmekleri de haroşa olarak öreceksiniz. Fakat ben şimdi sol tarafı yapacağım için sağ tarafı yapanlar böyle yapacak. Sol tarafta yapanlar da hanımlar sol taraftan iliğimizi açacağız. Buradaki ilmeklerimizi normal haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Bakın. Burada son 5 ilmek kalana kadar ilmekleri haroşa olarak öreceksiniz. Ardından sol taraftan ilik açılacak. Şimdi hanımlar son 5 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Sol taraftaki iliğimizi birlikte açalım. Evet hanımlar, bakın son 5 ilmeğim kalana kadar ördüm. Şimdi iliğimi buraya açacağım. Bu aşamada hanımlar bu tarafta ilik açarken de ipimi şişme yine bir kere doluyorum. Bakın öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. İliğimi açtım buraya.
Kalan 3 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Sol taraftaki iliğimizi de bu şekilde açıyoruz. Sol patiğimizin iliğini. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Tekrar haroşa örgüye devam edeceğiz. İlmeklerimizi yine bakın kenar ilmeğimi aldım. Diğer ilmeklerimi hepsini yine haroşa olarak örüyorum. Bakın ilik açtım ilmeğim dahil hepsini haroşa olarak bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim gelelim. İlmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa ördüm hanımlar. Geldim. Şimdi döndüğümüz anda tekrar ön yüzdeyiz. Baktığımız anda burada 3 diş haroşamız oluştu. Kemerimizde şöyle kesim yapabilmek için hanımlar burada 4 diş haroşamızın olması gerekiyor. 4 diş haroşada sağ taraftaki kemeri keseceğiz. Yine 4. diş haroşada sol tarafı da keseceğiz hanımlar. Bu aşamada tekrardan burada sıra sonuna kadar ilmeklerimizi yine haroşa olarak öreceğiz. Dönüşte hanımlar sol tarafın kemerini keseceğiz. Size bunu da göstereceğim şimdi. Öncelikle şu anda ön yüzdeyiz. Yine ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümde hanımlar bu aşamada artık bu sol patiğimizin kemerini oluşturabilmek için 22 ilmeğimi keseceğim. Sağ patiği yaparken de hanımlar tekrar şu an arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmekleri sıra sonuna kadar öreceksiniz. Ön yüze geçtiğiniz anda da bakın iliğin olduğu yerden, bakın ben şimdi iliğimin olduğu ilik açtığım yerden 22 ilmek keseceğim. Burada da yine arka yüzde ilmekleri örünce tekrar ön yüze geliyorsunuz. Burada da 4 diş haroşa oluşuyor. İliğin üzerinden 22 ilmek kesmeniz gerekiyor. Yani sağ patiği yapabilmek için tekrar arka yüzde ilmekleri sıra sonuna kadar öreceksiniz. Geri döndükten sonra ilk 22 ilmeği keseceksiniz. Hemen ben bu sol kemeri yaptığım için hanımlar şimdi ilk 22 ilmeğimi keseceğim. Bu aşamada artık kısa şişlerimi de kullanabilirim. Bakın ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Kemerimiz çok gergin sıkı durmasın. Kaç tane ilmek kestik hanımlar? Bir de sayarak gidelim. Bakın şu ilk ilmeğimi kesmiştim buradan. Sayarak gidelim. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. Dördüncü. Beşinci. Altıncı ilmeğim. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14, 15, 16, devam ediyoruz yine kesimlerimize. 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. 22 adet ilmeğimizi kestik hanımlar. Bakın şu kemerimiz oluştu. Bu. Bu sağ ayağımızda sol ayağımızın kemerini oluşturduk. Dediğim gibi sağ ayağı yaparken buralardaki ilmekleri öreceksiniz. Geri döndüğünüz anda iliğin üzerinden buradaki ilk 22 ilmeği ön yüzde keseceksiniz hanımlar. 22 ilmeğimi kestim şimdi. Patiğimizde iki patik arasındaki tek fark buydu. Kalan bölümde hanımlar aynı işleme yine devam edeceğiz. Her iki patikte de aynı işlemi uygulayacağız. Şimdi ilmeklerimi hanımlar sıra sonuna kadar bu şekilde 48 ilmeğimiz kaldı. Haroşa olarak öreceğim hanımlar. 48 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 70 ilmeğimiz vardı. 22 tanesini kesince geriye 48 ilmeğimiz kalıyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Böyle. Sonrasında model kurulumuna başlayacağız hanımlar. Bundan sonrası için hem sağ patikte hem de sol patikte yapacağımız işlem aynı. Sadece bu ilik yerleri farklı oluyor. Bu kemer kesim yerleri farklı oluyor. Sağ ve sol patikte. Diğer bölümleri de aynı şekilde örülüyor zaten. Sıra sonuna kadar gördüğünüz gibi ilmeklerimi sırasıyla haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi artık şu uzun şişi bırakıyorum çünkü kısa şişlerle örmek daha rahat olacaktır. Bakın ilmek sayılarımız da az çünkü. Hanımlar bakın burada ön yüzden baktığımızda burada da 4 diş haroşamız oluştu. Şimdi patiğimizin şu modelini yapmaya başlayacağız. Buradaki modelimizi buradan kuracağız hanımlar. Bu modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Öncelikle modelimizi alt zemin hazırlamak için şu anda hanımlar ön yüzdeyiz. Bakın başlangıç ipimiz sol tarafta. Ön yüzde ilmeklerimi normal düz olarak öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ön yüzde düz olarak öreceğim. Bu şekilde. Hanımlar şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz ördüm. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde de hanımlar ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters öreceğim. Modelimizden önce ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde bir altyapı oluşturuyoruz.
Gördüğünüz gibi arka yüzde ilmeklerimi bu şekilde ters olarak örüyorum. Ön yüzden itibaren de modelimizi yapmaya başlayacağız. Modelimiz hanımlar 4 sıradan oluşuyor. Her 4 sırada bir modelimizi tekrar kuruyoruz. Sizlere zaten birazdan detaylı olarak model kurulumunu da anlatacağım. Bu şekilde ters olarak ilmeklerimi örüyorum şu anda arka yüzde. Çok güzel, çok şık bir patik oldu hanımlar. Dilediğiniz renklerle de kombinleyebilirsiniz. Artık ipleriniz varsa modelimde kullandığım yeşil ipi yerine hani siz rengarenk de yapabilirsiniz her modeli. Hani hem artık ipleri de değerlendirmiş olursunuz. Bu şekilde. Kenar ilmeğimi de yine burada ters olarak örüyorum. Şöyle. Tekrardan geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Artık modelimize başlayacağız. Hemen yeşil ipimi hazırlıyorum buraya. Yeşil ipimi ekleyeceğim. 4 sıradan oluşan modelimiz 2 sıra yeşil, 2 sırada krem ipimizle yapıyoruz. Hemen yeşil ipimin ucunu burada krem ipime bağlıyorum hanımlar. Modelim için. Şöyle yeşil ipimi yaklaştırdım. Şimdi hanımlar modelimizin ön yüzde ilk sırasını yeşil ipimizle şöyle yapacağız. İlk 5 ilmeğimi bakın ip geçişi olduğu için burada ilk ilmeğimi örüyorum hanımlar. İlk ilmeğimi örerek başladım yeşil ile. İkinci ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 3, 4, 5. Kenardan 5 ilmek yeşil ile ördüm. 2 tane kremimi örmeden sağ şişimi alıyorum. İlk 5 ilmeğimi yeşil ile örerek başlamıştım. 2 kremimi örmeden aldım. Devamında 4 ilmek yeşil öreceğim. 2 kremi örmeden sağ şişimi alıyorum. 4 tane yeşilimi örüyorum. 2 tane krem ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 4 tane yeşil örüyorum. 2 kremimi örmeden sağ şişimi aldım. 4 ilmek yeşil örüyorum. 2 kremimi örmeden sağ şişimi aldım. Devam ediyorum. 4 ilmek yeşil. 2 kremimi örmeden sağ şişimi aldım. 4 ilmek yeşil örüyorum. 3, 4. 2 kremimi örmeden sağ şişimi aldım. Kalan son 5 ilmeğimi de yeşil ipimle örüyorum. Ön yüzde modelimin ilk sırasını böylece tamamlıyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Arka yüzdeyiz ve pardon patiğim kaçtı. Arka yüzdeyiz ve modelimizin ipi alttan çekemeyince evet ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu aşamada yeşil ilmeklerimi düz olarak öreceğim hanımlar. Ön yüzü haroşa düşecek. Bakın yeşil ilmeklerimi düz örüyorum. Yeşil ipimi arkaya doğru aldım. 2 krem ilmeğimi tekrar örmeden sağ şişimi alıyorum. Yeşil ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın düz ördüm. Ön yüze böyle haroşa düşüyor. Tekrar 2 tane kremimi örmeden sağ şişimi aldım. Yeşil ilmeklerimi düz örüyorum. Krem ilmeklerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Yeşil ilmeklerimi düz örüyorum. 2 krem ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Yeşil ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İpim arka yüzde 2 kremimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Modelimizin arka yüzde ikinci sırasını bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Yeşil ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kremlerimi örmeden sağ şişimi aldım. Kalan son 5 ilmeğimi de yeşil ipimle örüyorum. Arka yüzde olduğum için son kenar ilmeğimi ters olarak örüp ikinci sıramı tamamladım. Şimdi ip değişikliği yapıyorum hanımlar. Krem ipimi elime aldım. Modelimizde ön yüzde 3. sıradayız. Bu sıramızda hanımlar kremin önündeki bir yeşil ilmeğime kadar olan ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Şöyle hatta yeşil ipimin ucunda kremimin üstünden atlatarak gizleyerek gideyim. Bakın burada 2 tane kremim var. Kremimin sağında ve solunda birer tane yeşil ilmeğimiz var. Yer değiştirme işlemi yapacağız hanımlar. Bakın buradaki krem ilmek ile sağındaki yeşil ilmeği şöyle yer değiştiriyorum. Önemli olan krem ilmek önden gelecek şekilde, yeşil ilmek de arkadan gelecek şekilde yer değiştiriyorum. Sırasıyla önce krem, sonra da yeşil ilmeğimi ördüm. Şimdi burada bir krem ve hemen solunda bir yeşil ilmek var. Şimdi de bu 2 ilmeği yer değiştireceğim. Bakın yine krem ilmeğim önden gelecek şekilde, yeşil de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Sırasıyla bu 2 ilmeğimi örüyorum. Bakın ilk modelimizi yaptık böyle. Arada 2 tane krem ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi hanımlar bu 2 tane krem ilmeğimizin sağındaki ve solundaki yeşil ilmeklerle krem ilmeklerimizi yer değiştiriyoruz. Bakın buradaki krem ilmeğimi sağındaki yeşil ile yine yer değiştiriyorum. Şöyle. Yeşil ilmeğim arkadan gelecek şekilde, krem de önden gelecek şekilde yer değiştirdim. Sırasıyla ikisini örüyorum. Şimdi de krem ile yeşili yer değiştiriyorum. Bakın krem arkada,
krem önden, yeşil de arkadan gelecek şekilde. Önce yeşil, sonra da krem ilmeğimi örüyorum. İkinci modelimizi de bu şekilde yaptık hanımlar. Şimdi arada 2 tane ilmeğim var. Krem ile düz örüyorum. Bir diğer modelimi yapacağım. Yine kremlerle sağındaki ve solundaki yeşilleri yer değiştirerek örüyoruz hanımlar. Önemli olan krem ilmekler yer değiştirme işleminde krem ilmekler önden gelecek şekilde yer değişecek. Yeşiller de arkadan gelecek şekilde. Bir diğer modelimi yapıyorum. Yine yer değiştirme işlemi yaparak ilmeklerimi öreceğim. Önce krem, sonra yeşil ilmeğimi örüyorum. Şimdi bu krem ilmek ile solundaki yeşili yer değiştiriyorum. Şöyle. Önce yeşilimi, sonra da kremimi örüyorum. Bu şekilde. Şimdi arada 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrardan bakın, krem ilmeğim ve sağında bir yeşil ilmeğim var. Yine bunların ikisini böyle yer değiştirerek örüyorum hanımlar. Bakın, burada ikinci krem ilmeğim ve solunda da yeşil ilmeğim var. Yine bu 2 ilmeği yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Model aralarında 2'şer ilmek krem ile düz örüyoruz. Bir diğer modelimi yapacağım şimdi. Yine yeşil ile kremi yer değiştiriyorum. Önce krem, sonra yeşil ilmeğimi ördüm. Bakın, bir krem daha var. Onu da solundaki yeşil ile yer değiştiriyorum ve yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Arada 2 tane kremimi yine düz ördüm. Sonuncu modelimi de yine diğerleriyle aynı şekilde yapıyorum hanımlar. Gördüğünüz gibi. Hemen yeşil ile kremi yer değiştirdim. Önce yeşilimi, sonra kremimi örüyorum. Şişimde kalan son 4 ilmeğimi de krem ipimle örüp ön yüzde 3. sıramı tamamlıyorum. Geri döndük hanımlar, modelimizde 4. sıramızda. 4. sıramızda arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar krem ipimle ters olarak örüyorum. Modelimiz bu kadar hanımlar. 4 sıradan oluşan modelimizin 4. sırasını bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyorum yine ilmeklerimi ters örmeye. Ve sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri döndük hanımlar. Modelimizde yeniden başa geldik. İlk modelimizi nasıl yaptıysak ikinci modelimizde aynı şekilde yapıyoruz. Bakın, yine yeşil ipimi elime aldım. İlk modelimde olduğu gibi ilk 5 ilmeğimi yeşil ipim ile düz olarak öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5. 5 ilmek yeşil ile ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 4 ilmek öreceğim hanımlar. 2, 3, 4. 2 tane kremimi örmeden sağ şişime alıyorum. 4 ilmek örüyorum. 3 ve 4. 2 kremimi örmeden sağ şişime aldım. 4 ilmek yeşil örüyorum. 2 kremimi örmeden sağ şişime alıyorum. 4 ilmek yeşil örüyorum. 2 kremimi örmeden sağ şişime alıyorum. 4 ilmek yeşil örüyorum. 2 kremimi aldım. 4 ilmek yeşil örüyorum. 2 kremimi aldım. Kalan 5 ilmeğimi yeşil ipim ile örüyorum. İkinci modelimizin 1. sırasını böylece ön yüzde tamamladık hanımlar. Arka yüzdeyim şimdi. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanında 5 adet ilmeğimi düz örüyorum hanımlar. İpi arka yüze doğru alıyorum. 2 kremimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Aralardaki 4'er tane yeşil ilmeğimi düz örüyorum. Bu 2'şer tane krem ilmeğimizi örmeden sağ şişimi alıyorum. Arka yüzde modelimizin 2. sırasını da bu şekilde örüyoruz hanımlar. Bakın, 2 tane kremimi örmeden alıyorum. 4 yeşil ilmeğimi düz örüyorum. 2 kremimi örmeden alıyorum. 4 ilmek yeşilimi düz örüyorum. 2 kremimi yine örmeden sağ şişime aldım. Kalan 5 ilmeğimi de sıra sonuna kadar örüyorum. Kenar ilmeğimi arka yüzde ters olarak ördüm. 2. sıramı tamamladım. Şöyle baktığımızda da hanımlar, modelimizde 2. sıramızı tamamladık. Şimdi ip değişikliği yapıyorum. Krem ipimi elime aldım. Modelimizde ön yüzde 3. sıradayız. Şimdi kremimin önündeki bir yeşil ilmeğime kadar öreceğim. Yani kenardan ilk 4 ilmeğimi krem ile düz örüyorum. Modelimizin ön yüzde 3. sırası.
Yine ilmekleri yer değiştirme işlemi yapacağız hanımlar. Krem ile yeşili yer değiştiriyorum. Önce krem, sonra yeşilimi ördüm. Şimdi buradaki krem ile solundaki yeşili yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla örüyorum. Krem ilmekler önden gelecek şekilde, yeşil ilmekler de arkadan gelecek şekilde yer değiştirme işlemi yapıyoruz ve ilmeklerimizi sırasıyla düz örüyoruz hanımlar. Böyle. Arada 2 ilmeğim var. Bir diğer modelimi yapacağım. Hemen kremimi sağındaki yeşille yer değiştiriyorum. Önce krem, sonra yeşil ilmeğimi ördüm. Sonrasında hemen ikinci krem ilmeğimi de solundaki yeşille yer değiştirerek örüyorum. Bu şekil. Sıra sonuna kadar hanımlar modelimizi bu şekilde kuruyoruz. Bakın yine ilmekleri yer değiştirdim. Önce yeşil, sonra da krem ilmeğimi ördüm. Model arasında 2 tane kremimiz var. Düz ördüm. Bir diğer modelimi de yine aynı şekilde ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Modelimiz kolay, gösterişli bir model. Patiğe de çok yakışıyor bu model. Modelimizi yaptık. Arada 2 ilmeğimi düz ördüm. Bir diğer modelimi yapıyorum. Krem ile yeşil ilmeğimi yer değiştiriyorum. Önce krem, sonra yeşil ilmeğimi ördüm. Tekrardan ikinci krem ilmeğimi de solundaki yeşil ile yer değiştirerek sırasıyla örüyorum. Arada 2 kremim var. Diğer ilmeklerimi de aynı şekilde örüyorum. Önce yeşil, sonra kremimi ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ön yüzde 3. sıramızı böylece tamamladık hanımlar. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilmeklerimizi hanımlar ters olarak öreceğiz. Böylece ikinci modelimizi de tamamlamış oluyoruz. Kafanız karışmasın diye ilk 2 modeli baştan sona sizlere göstermek istedim. Anlaşılır olsun diye. Sonrasında ön yüzde 3. modelimizle devam edeceğiz yine patiğimize. Model kurulumu hepi topu bundan ibaret. Her 4 sırada bir aynı modeli tekrar kuruyoruz hanımlar. Sıra sonuna kadar şu anda gördüğünüz gibi ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri döndüğümüzde hanımlar bakın 2 modeli tamamlamış olduk. Şimdi yeşil ile 3. modele başlayacağız. Patiğimiz böyle devam edecek. Hanımlar ben bu patiğimin arka bölümüne şöyle toplamda bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane model kurdum. 7. modelimin 4. sırası bittikten sonra da taban kesimine başladım. Zaten ilk 2 modeli birlikte yapmıştık. Şimdi bu şekilde 5 tane daha modelimizi örelim gelelim, sonra birlikte tabanımızı keselim. Evet hanımlar ben toplamda 7 adet modelimi tamamladım ve geldim. Modelim bitti. Şimdi taban kesimine başlayacağız. Bakın şu bölüme başlayacağız. Ben bu tabanımı 10 ilmek olarak yaptım. Tam orta kısma 10 ilmek ayırdığımız anda kenarlara 19'ar ilmek düşüyor hanımlar. Şişimizde 48 ilmeğimiz vardı. 10 ilmek tabana gitti, 38 kalır. 38 ilmeği de iki yana paylaştırınca 19'ar ilmek düşüyor. Yine bu aşamada hanımlar tabanımız için öncelikle ilk 19 ilmeğimi öreceğim. Haroşa örgü hanımlar, düz örgüye devam ediyorum. 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bu sağ kenardaki ilk 19 ilmeğimi ördüm. Tabanım içinde 10 ilmeğe ihtiyacım var. 10 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saydığımız anda hanımlar bu sol kenarda da 19 ilmeğimiz kalmıştır. Sayalım 5, 10, 15, 4 ilmek de burada 19. Şimdi 10 ilmeğimi ördükten sonra geri döneceğim. Taban kesimine başlayacağız artık. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimi örüyorum hanımlar. Tabanım için ayırdığım ilk 9 ilmeğimi ördüm. 10. ilmeğimi örerken hemen yanındaki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde. Şimdi kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. İpim yine karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu şekilde yine ikinci ilmeğimi ördüm. İlk 9 ilmeğimi öreceğim. 10. da kesim yapacağım. Bu ikinci ilmeğimdi. 3. ilmeğim 4, 5,
6, 7, 8, 9. 10. ilmeğimi örerken şişimden de yine bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Tekrar geri döndüm. Kesim yaptıktan sonra ipim yine karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. ilmeğimi örerken şişimden de yine bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Kesimden sonra yine tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 9 ilmeğimizi örüyoruz hanımlar. 10. ilmeğimizi örerken kesimimizi yapıyoruz. 8, şu 9. ilmeği. Bakın 10. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Patiğimizin taban kısmını bu şekilde 10 ilmek üzerinden yapıyoruz hanımlar. Biz bu işleme sağ ve sol şişimizdeki ilmeklerimiz bitene kadar 10 ilmek üzerinden devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi sağ ve sol şişimizdeki ilmeklerimiz bitene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını 10 ilmek üzerinden sizlere tarif ettiğim gibi kestim geldim. Şimdi sadece burada tabanım için kullandığım 10 ilmeğim kaldı. Şimdi kenarlardan ilmekler çıkaracağız hanımlar. Bakın patiğimizin tam olarak şu bölümünü yapıyoruz. Bakın şu bölümüne geçiyoruz. Bu haroşalı bölümleri için ilmekler çıkaracağız. Öncelikle hanımlar bakın kenar ilmek yerlerine girerek bakın aynı şişimde ilmek çıkaracağım. İlk önündeki yeşil kenar ilmeğim var. Yeşil olan yere giriyorum. İlmek çıkarttım. Bakın bir ilmek çıkarttım. Hemen yanında krem var. İkinci ilmeğimi çıkarttım. Tekrar yeşil olan yere giriyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buradan 10 adet ilmeğimi çıkarttım hanımlar. O tabanımızda 10 ilmek vardı. 10 ilmek de bu kenardan çıkarttım. Sol kenardan 20 ilmeğim oldu. Şimdi geri dönüyorum. Buralarda haroşa örgü öreceğiz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi haroşa olduğu için örüyorum. Şişimdeki 20 ilmeğimi örüyorum. İlmeğimi ördüm. Şimdi de bu kenardan 10 ilmek çıkaracağız. Arka yüzden hanımlar ilmek çıkarırken bakın içeriden girip o şekilde ilmek çıkartabiliriz. Şöyle ben bu şekilde zorlandığım için ilmeğimi şöyle çıkaracağım hemen tığ yardımıyla. Geri döndüm bakın hanımlar ön yüzde. Bu tarafta ilmek çıkartırken yeşil kenar ilmek yerinden başlamıştık. Burada da yeşilden başlayacağız. Diğer tarafta birer tane kenar ilmek yeri görünüyordu. Bir yeşil bir krem. Burada hanımlar farkındaysanız bakın ikişer tane görünüyor. Bunun sebebi de şu. Hani burada modelimizi yaparken ip geçişlerinde ilk ilmeğimizi örüyorduk. O yüzden 2 tane görünebilir. Fakat biz birer tane çıkaracağız. Bu diğer kenarıyla eşit olsun diye. Bakın yeşil olan yerden giriyorum. Bir tane ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Hemen yanında krem olan kenar bölüme geliyorum. Buradan da bir tane ilmek çıkartıp şişime taktım. Bir yeşil bir kremden hanımlar birer kere ilmek çıkaracağız buradan. Bakın 3 ilmeğimiz oldu. En son yeşilden çıkartmıştık. Şu 4. ilmeğim. 5. 6. ilmeğim. 7. 8. 9. Ve ben buraya girerek bir ilmek de buradan çıkartıyorum 10. 10 ilmek de hanımlar bu kenarımızdan çıkarttık. Şişimizde şu anda 30 adet ilmeğimiz oldu. 10 sağdan 10 soldan çıkarttık 20. 10 ilmek de tabanımızda vardı 30. Hanımlar bu aşamada tamamen haroşa örgü uygulaması yapacağız. Bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi haroşa örmeye devam edeceğim. 30 ilmek üzerinden haroşalarımızı yapacağız. İlmeklerimizin tamamını haroşa yani düz olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Yine ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam edeceğim.
Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Döndüğümüz anda hanımlar şu tarafta 2 diş haroşamız görünüyor. Hani ilk ilmekleri buradan taktığımız için hemen bu sağ kenarımızda da 1 diş haroşa görünüyor. Ben hanımlar bu bölümü bu sağ taraftaki haroşaları hesaplayarak alt bölümünü saydım. Ben bu şekilde 30 ilmek üzerinden hanımlar 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Yani şu bölümden bahsediyorum. Buraya kadar 15 diş haroşa ördüm 30 ilmek üzerinden. Hani hanımlar siz bu aşamada ayağınızı ölçerek yapın. Şöyle ki bakın patiğinizin topuğundan itibaren şu şekilde patiğinizi yerleştirin buraya. Bu bölümü hanımlar ayak parmaklarınızın oraya gelene kadar örmeniz lazım. Ölçü alırken de esneterek ölçün. Çünkü haroşa esnek bir örgü türüdür. Bu nedenle esneterek ölçerseniz ayağınıza tam yapmış olursunuz. Dediğim gibi ben böyle haroşa dişlerini sayacak olursak 15 diş yaptım. Benim ölçülerime göre tam geldi. Bakın gayet esnek bir örgü türüdür haroşa. Böyle de göstermek istiyorum. Şimdi 30 ilmek üzerinden ölçülerimize göre haroşalarımızı örelim gelelim. Sonra da patemizin burun kısmında biraz kesimlerimiz olacak. Kesimlerimizi birlikte yapalım. Evet hanımlar, bu bölüme ben 15 diş haroşama ördüm geldim. Bakın esnekliğini şöyle de göstermek istiyorum. Bu şekilde ölçümümü de hanımlar bakın makine ayağımda göstereyim. Bu şekilde yaptım. Bakın şöyle ölçtüğüm anda ayak parmaklarının oraya kadar gördüğünüz gibi geliyor. Esneterek ölçümü aldım. Şimdi kesimlerimize başlayacağız hanımlar. Burun bölgesi için. Yani tam olarak şu bölümü yapacağız şimdi. Kesimlerimizi hanımlar sağ ve sol kenardan yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. İlk 2 ilmeği ördükten sonra sağdan kesimimizi yapıyoruz. Öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Şimdi son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Sonra da sol taraftan kesimimi yapacağım hanımlar. Sağ taraftan kesimimi yaptım. Son 4 ilmek kalana kadar örüp sol taraftan da kesimimi yapacağım. Ön yüzde kesimimizi yapıyoruz hanımlar. Şu anda gördüğünüz üzere patiğimizin ön yüzündeyim. Bakın burada son 4 ilmeğim kaldı. Yine bu öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi normal düz ördüm. Şişimizde 28 ilmeğimiz kaldı. Ön yüzde kesimimizi yaptık. Arka yüzde kesim yapmıyoruz hanımlar. Arka yüzde 28 ilmeğimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Kesim işlemini sadece ön yüzde yapacağız. İlmeklerimin tamamını arka yüzde haroşa olarak örüyorum. Buralar sadece haroşa örgü olduğu için hızlıca örüyorum hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Kesimlerimize bu şekilde devam edeceğiz. Bakın yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Ardından hemen yanındaki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Şimdi son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da artırmamı yapacağım. Kesimlerimizi hanımlar ön yüzde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. Bir de kenar sol tarafta son 4 ilmek kalana kadar örüyoruz. O şekilde öndeki 2 ilmeği kesiyoruz hanımlar. Kesim işlemi bu şekilde gerçekleştiriliyor. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm. Gördüğünüz gibi hanımlar tekrar kesimimi yaptım. 26 ilmeğimiz kaldı. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimizin tamamını kesim işlemi yok, haroşa olarak öreceğim. 26 ilmeğimin tamamını arka yüzde haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Kesimlere devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinciyi ördüm. Hemen öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Sağ taraftan kesimimi yaptım yine. Şimdi son 4 ilmeğim kalana kadar yine öreceğim. Sol taraftan da kesimimi yapacağım. Böylece hanımlar şişemizde 24 ilmek kalacak. Her kesimde 2'şer ilmek eksilecek hanımlar. 30 ilmeğimiz vardı. Şimdi keseceğim ilmekle birlikte geriye 24 ilmeğimiz kalacak. Bakın öndeki 2 ilmeğimin ikisini keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde ilmekleri haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzde hanımlar kesimlere devam edeceğiz. Biz bu kesme işlemine şişimizde 10 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte 10 ilmeğimiz kalana kadar kesimlerimizi sizlere tarif ettiğim gibi yapalım gelelim. Evet hanımlar, 10 ilmeğim kalana kadar kesimlerimi yaptım ve geldim. Arka yüzde de 10 ilmeğimi yine haroşa olarak ördüm. Şimdi hanımlar patiğimizin bu üst bölümüne geçiş yapacağız. Tekrar ilmeklerimizi artırmaya başlayacağız üst bölümü için. Artırma yaparken de kenarlardan ilmekler çıkaracağız hanımlar. Patiğimizin üst bölümü alta eklenmiş olacak. Hanımlar şimdi burada 10 adet ilmeğim vardı. Bakın kenar ilmek yerleri var hemen yanlarında. Şöyle V şeklinde bakın. Şura.
ilk kenar ilmek yerine giriyorum. Buradan bir adet ilmeğimi çıkarttım. Şişimde de 10 ilmeğim vardı. Çıkarttığım ilmekle birlikte 11 ilmek oldu. İlmeklerimizi bu şekilde öreceğiz. İlk ilmeğimizi sağ kenardan, ikinci ilmeğimizi de sol kenardan çıkaracağız. 10 ilmeğimi ördüm. Şimdi bir ilmek de hanımlar hemen şu kenardan bakın ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. İlmek çıkarttım. 12 adet ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. İpim yine karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 12 adet ilmeğimi öreceğim hanımlar. İlmek çıkartma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizin hepsini bakın sonuncu ilmeğim dahil haroşa olarak örüyorum. Şimdi geri döndüm. Bakın sıradaki kenar ilmek yerimiz de burası. İlmeğin iki kanadına birden giriyorum. Yine bir adet ilmek çıkarttım. Şimdi 12 ilmeğim vardı. Bir ilmek de bu sağ kenardan çıkarttım. 13 ilmeğim oldu. Şimdi bu ilmeklerimi öreceğim. Sol tarafı kenardan da bir ilmek çıkartacağım. 14 ilmeğim olacak. Patiğimizin üst bölümü tabanına eklenmiş oluyor. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğin iki kanadına birden ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum yine. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimin tamamını düz yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri döndüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Hemen sağ kenardan sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın şu şekilde. Şimdi 14 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttık hanımlar. 15 ilmeğimiz oldu. İlmeklerimi tamamını haroşa öreceğim. Sol kenardan da ilmek çıkaracağım. Böylece 16 ilmeğimiz olacak. Bakın burada da sıradaki kenar ilmek yeri belli zaten burası. Buraya girdim bir adet ilmek çıkarttım. 16 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde 16 ilmeğimizi tamamen öreceğiz. Ön yüzde tekrardan sıradaki kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Patiğimizin tam olarak bu burun kısmını yapıyoruz. Burada hanımlar şişimizde 24 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin bu üst bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi örelim, gelelim. Sonra birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar 24 ilmeğim olana kadar patiğimin burnunda bu şekilde artırmalarımı yaptım geldim. 23. ilmeğimi sağ taraftan 24. yani sonuncu ilmeğimi de bu sol taraftan çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Artık 24 ilmek üzerinden devam edeceğiz hanımlar. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine bu aşamada ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Artık patiğimizin hanımlar bu üst bölümü 24 ilmek olarak devam edecek. Artırma olmayacak. Son 2 ilmeğim kalana kadar şimdi ilmeklerimi öreceğim öncelikle. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek kaldı. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Sıradaki kenar ilmek yerine gelip bir ilmek çıkartınca hanımlar tekrar 24 ilmeğim oluyor. Şimdi hanımlar modelimize başlamadan önce ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra öreceğiz. Şimdi ön yüzdeyiz. İlmeklerimi sıra sonuna kadar ön yüzde düz olarak öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın şimdi son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte ön yüzde olduğum için düzden keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine girip bir adet ilmek çıkartıyorum. Tekrar 24 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri döndük. Bu defa arka yüzdeyiz ilmekleri ters öreceğiz. İlk ilmeğimi bu şekilde örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar ters öreceğim. Hanımlar artık 24 ilmek olarak devam edebilmek için son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Böylece 24 ilmek olarak devam etmiş oluyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini tersten keserek ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz ve bu aşamada yeşil ipimizi ekleyeceğiz. Modele başlayacağız. Bu şekilde ilmeğimi hanımlar bu defa yeşil ipimle çıkaracağım. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. Yeşil ipim ile ilmeğimi çıkartıyorum kenardan. Hemen yanına bir ilmek daha yeşil ipimle örüyorum. İlk 2 ilmeğimi yeşil ile ördüm. Hemen yeşil ipimin ucunda hanımlar şöyle kremime bağlayıp burası açılıp sökülmesin sonradan. Şöyle 2 tane düğüm atıyorum. Hanımlar hemen modelime başlayacağım. 2 tane yeşilimi ördükten sonra 2 tane krem ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Hemen yanına 4 ilmek yeşil örüyorum. 1 2, 3, 4. 2 tane kremimi örmeden sağ şişime aldım ikinci modelim için. 4 ilmek yeşil örüyorum. 3, 4. 2 tane kremimi örmeden sağ şişime aldım. 4 ilmek
yeşil örüyorum. 2 tane kremimi örmeden sağ şişime aldım. Son 2 ilmeğimi keserek örüyorum hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Keserek ördüm. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. Bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanındaki bir yeşilimi düz örüyorum. İpimi arka yüze doğru aldım. 2 kremimi örmeden sağ şişime alıyorum. 4 ilmek yeşilimi düz örüyorum. 2 tane kremimi örmeden sağ şişime alıyorum. 4 ilmek yeşilimi örüyorum. 2 kremimi örmeden sağ şişime aldım. 4 ilmek düz örüyorum. 2 tane kremimi örmeden sağ şişime aldım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Geri döndüm. Modelin ilk 2 sırasını yeşil ile yapmıştık. 3 ve 4. sırasını krem ile yapacağız. Geri döndüm. Geri döndüğümde sıradaki bakın kenar ilmek yerinden krem ipim ile ilmeğimi çıkartıyorum. Hemen ardından hanımlar bakın burada 2 krem sağında ve solunda yeşilimiz var. Yine aynı modelimizi kurmaya devam edeceğiz. Bakın buradaki krem ilmeğim ile yeşili yer değiştiriyorum. Patiğimizin arka bölümüne yaptığımız modelin aynısını ön bölüme yapıyoruz. Önce krem sonra yeşil ilmeğimi ördüm. Krem ilmekler önden gelecek şekilde, yeşiller de arkadan gelecek şekilde yer değiştiriyoruz. Sonra da yer değiştirdiğimiz ilmekleri sırasıyla düz örüyoruz. Arada 2 tane kremimi ördüm. Diğer modelimi yapacağım. Krem ile yeşili yer değiştiriyorum. Önce krem sonra yeşil ilmeğimi ördüm. Diğer krem ilmeğimi de solundaki yeşille yer değiştiriyorum. Önce yeşil sonra da krem ilmeğimi örüyorum. Aradaki kremim var. Yeniden modelimi kuracağım. Krem ile yeşili yer değiştirip ilmeklerimi örüyorum. İkinci krem ile solundaki yeşili de yer değiştirdim. Hemen arada 2 tane kremimiz var. Yeniden bakın hanımlar. Krem ile yeşili yer değiştirdim. Önce krem sonra yeşil ördüm. Burada da hanımlar bakın krem ilmek ile yeşili yer değiştiriyorum. Bu şekilde. Önce krem ilmeğimi ördüm. Ardından son 2 ilmeğimiz kaldı. Krem ile yeşil. Burada kesim yapacağımız için hanımlar son 2 ilmeğimizi keseceğiz. Yeşil ile kremi birlikte keserek ördüm. Sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkarttım. Tekrardan burada 24 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz hanımlar. Modelin 4. sırası kenar ilmeğimi alıyorum. Şimdi ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Modelimiz hanımlar bu şekilde kuruluyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesip sıradaki kenar ilmek yerinden ilmekler çıkartıyoruz. Bakın son 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Geri döndüm. İkinci modeli kurabilmek için tekrar yeşil ipimi elime alıyorum. Sıradaki kenar ilmek yerinden bu defa yeşil ipimle girip bir ilmek çıkartıp yanına bir tane daha yeşil örüyorum. Kenardaki yeşilimiz oldu. Tekrar modelin ilk sırası devam ediyorum. 2 ilmek kremi örmeden alıyorum. 4 yeşil örüyorum. Kafanız karışmasın diye ikinci modeli de göstereyim hanımlar. 2 kremi örmeden aldım. 4 ilmek yeşil örüyorum. 2 kremi örmeden alıyorum. 4 ilmek yeşil örüyorum. 2 kremi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum hanımlar ve sıradaki kenar ilmek yerine girip bir ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde. Tekrar geri döndük. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Kenar ilmeğini yanındaki bir yeşilimi düz örüyorum. Kremleri örmeden alıyoruz. Yeşil ilmeklerimizi arka yüzde düz örüyoruz. Kremleri örmeden aldık. Yeşilleri örüyoruz. Kremleri örmeden aldık. Yeşil ilmeklerimizi örüyoruz. Kremleri örmeden aldık. Son 2 ilmeğimiz kaldı. Bakın ikisini birlikte keserek örüyorum. Geri döndüm. Ön yüzdeyim. Sıradaki kenar ilmek yerinden ön yüzde ilmek çıkaracağım. Bakın buraya girdim. Krem ipimle bir adet ilmek çıkartıyorum buradan. Hemen modele başlayacağım. Bakın 2 krem ve hemen yanında bir yeşilim var. İlmekleri yer değiştirerek örüyorum hanımlar. Önce kremimi sonra da yeşilimi ördüm. Diğer krem ilmeğimi de solundaki yeşil ile yer değiştirerek örüyorum. Bakın ilk modelimi yaptım. Arada 2 ilmeğimi düz ördüm. Modelimizi hanımlar aynı bu şekilde devam ettiriyoruz. Böyle. Arada 2 kremimi örüyorum. Tekrardan burada ilmeklerimi yer değiştirerek örüyorum. Modelimiz bundan ibaret. 3. sıra ön yüzdeyiz modelimizde. Yine bakın buradaki krem ile yeşili yer değiştirdim. Önce krem sonra yeşili ördüm. Burada da hanımlar yine krem ile yeşili yer değiştiriyorum. Önce yeşilimi ördüm. Bakın burada bir krem bir yeşil. Son 2 ilmek kaldı. İkisini keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkartıyorum.
Geri döndük, arka yüzdeyiz. Arka yüzde de hanımlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters öreceğim. Ön yüzde de aynı şekilde 3. modelimize başlayacağız. Modelimiz böyle devam edecek hanımlar. Üst bölümünü böyle yapacağız. Bakın hanımlar, burada son 2 ilmeğim kaldı. İkisini tersten keserek örüyorum. Geri döndük. Tekrar yeşil ile sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkararak 3. modele başlayacağız. Model böyle devam edecek. Son kenar ilmek yerlerine kadar modelimizi kuracağız. Yani şuralardakileri kadar, bakın buraya kadar. Ben bu patiğimin ön bölümünü hanımlar toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 model kurdum. Zaten ilk ikisini birlikte yaptık. Patiğimizin ön bölümünü hanımlar bakın buralardaki son kenar ilmek yerlerine kadar tamamlayalım. Gelelim sonra birlikte bu kemerli bölüme geçelim. Evet hanımlar, ben bu ön bölümüne toplamda 7 tane modelimi yaptım ve geldim. En son 7. modelimin 4. sırasında arkadan hanımlar son 2 ilmeğimi kestim. Bu bölüme bir diş haroşa yapacağız hanımlar. Şu bölüme bir diş haroşa örmemiz gerekiyor. Hemen şöyle diğer şişimi alıyorum. Son 2 ilmeğimi kesmiştim. Yine sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkartıyorum. Haroşa olması için hem ön hem arka yüzde hanımlar ilmekleri düz örüyorduk. İlmeklerimi öreceğim. Hem yeşil ipimle de burada eşim kalmamıştı. Yeşil ipimin ucunu kesip krem ipime de bağlayayım burada. Şöyle yeşil ipimi çektim. Yeşil ipimin ucunu hanımlar patiğimiz sökülmesin diye şöyle 2 düğüm atarak krem ipime bağlıyorum. İlmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu şekilde düz olarak, yani haroşa olarak ilmeklerimi örüyorum. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Bu ikisini birlikte keserek örüyorum ve yine sıradaki kenar ilmek yerine gelerek bir adet ilmek çıkartıyorum. Şimdi geri döndüm hanımlar. Yine ipim karşıda haroşalı bölümde. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz öreceğim. Ön yüze böylece bakın bir diş haroşamız düşüyor. Bu şekilde son 2 ilmeğim kalana kadar yine örüyorum. Bakın son 2 ilmeğimi hanımlar yine keserek ördüm. Geri döndüm. Şimdi burada kemerimiz için hanımlar kesimler yapacağız şu kenarlarımızdan. Şişimizde toplamda 24 ilmeğimiz vardı. Kesimimi yaptım. Yine son kez buradan bir adet ilmeğimi çıkartıyorum. Yine 24 ilmeğim oldu. Şimdi kenarlardan 8'er adet ilmek kesilecek. Ortada kemerimiz için, yani şu bölüm için 8 ilmeğimiz kalacak. Öncelikle ilk 8 ilmeğimi keseceğim hanımlar. Şu ilk kesimim birinci, ikinci kesimim 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmek bu sağ kenardan kestim. Şimdi ilmeklerimi hanımlar sıra sonuna kadar bu şekilde düz öreceğim. Bakın hepsini düz örüyorum ilmeklerimi sıra sonuna kadar. Pardon, son 2 ilmek kalana kadar örüyorum hanımlar. Bakın yine son 2 ilmeğimi kestim. Buradaki son kenar ilmek yerine girip bir adet ilmek çıkarttım yeniden. En son eklememizi bu köşeye yapmış olduk. Geri dönüyoruz. Hanımlar bu tarafta da arka yüzde kesim yapacağız. Tersten 8 ilmeğimi keseceğim. Bakın tersten kesim yapıyorum. Arkadan girdim. 2 ilmeğimi kesiyorum. Bakın kesimimi yaptım. Bu ilk kesimimdi. Tekrar tersten 2 ilmeği kesiyorum. Bu ikinci kesimim. 3, 4, 5, 6, 7 ve bir ilmek daha kesiyorum buradan hanımlar. 8. 8 adet ilmek kestim. Sol kenardan da kestik ilmeklerimizi. Orta kısma baktığımız anda ortada da 8 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu 8 ilmek üzerinden hanımlar artık haroşalarımızı öreceğiz. 8 ilmek olarak haroşaya devam edeceğiz. Bu kemer yerimizi yapıyoruz hanımlar. Bu kemerimizin geçtiği şu bölümü 8 ilmek üzerinden yapıyoruz. Tekrar geri döndüm. 8 ilmek üzerinden böyle haroşamıza devam edeceğiz. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine ilmeklerimi 8 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde.
Şöyle baktığımızda hanımlar ilk baştan itibaren bu bölümde 1, 2, 3 tane haroşamız oldu. Ben bu bölüme toplamda 15 diş 15 sıra haroşamı ördüm. Bakın hanımlar bu da tam denk geldi. Bu kemerimiz bu deliğin içinden tam geçti. Düzgün durdu. Şimdi buraya toplamda 15 diş. Bakın 3 oldu burada. 1, 2, 3. Bu şekilde 15 diş 15 sıra haroşamız olana kadar örelim ve gelelim. Evet hanımlar buraya 15 diş 15 sıra haroşamı ördüm. Şimdi buradaki 8 ilmeğimi de keseceğim. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi keseceğim. Yeşil ipimizle kenar oyamızı yaparken burayı arka bölüme tığlama yöntemiyle de ekleyeceğiz hanımlar. Dikiş kullanmayacağız yine. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bunu da yine kesiyorum. Buraya son kez bir tane bir zincir çekiyorum. Hatta 2 tane çekelim sağlam olsun. Yarım ip aldım. Şu ikinci zinciri. İpimi kesiyorum artık. Evet hanımlar patiğimizin şişili olan bölümünü böylece bitirdik. Şimdi elime tığımı alıyorum. Bakın yeşil ipimle tığlama yöntemiyle patiğimin kenarlarını yapacağım. Şimdi yeşil ipimi aldım hanımlar. Öncelikle bir adet ilmek oluşturuyorum. Şuraya. Bakın bir tane ilmeğimi oluşturdum. Tam şu köşeden başlayarak tığlama yöntemi yaptım hanımlar. Sık iğne yöntemiyle tığlama yapıyorum. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Sık iğnemizi çok sıkı çekmeyelim hanımlar. Hafif esnek olsun ki patiğimizin kenarları çok böyle gergin büzülmüş şekilde görünmesin. Bu şekilde sık iğne yöntemini uyguluyorum bu bölüme. Şöyle sırasıyla hemen öndeki kenar ilmek yerlerine giriyorum. Kenar ilmek yerinin hanımlar bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek böyle tığlama yöntemiyle bakın kemerli bölüme geldim. Yine burada da gevşek bir sık iğne yapıyoruz. Sıkı yaparsak burası çok böyle sıkı durur. Düzgün görünmez hanımlar. Bakın çok gevşek bir şekilde buraya bu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Kenar tığlamasını böyle dolanıyoruz hanımlar. Sık iğne olacak şekilde. Çok dediğim gibi sıkı bir sık iğne yöntemi uygulamıyoruz. Esnek gevşek yapıyoruz. Bakın bu uç bölümüne geldim. Buradan itibaren hanımlar bakın tepe noktasına çıkıyorum. Buraya da bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bunu arkaya doğru şöyle katlıyorum. Burada başladığımız yerden itibaren bakın hanımlar hemen alta doğru alttaki ilmeğin kanadına buraya girerek burayı ikisini birleştiriyorum. Hem bu kesim yaptığım yere hem de böyle arkada şuraya girerek ikisini birden topluyorum. Arkadaki tığlama yöntemini de bu şekilde yaparak birleştiriyoruz hanımlar. Böylece dikişe de gerek kalmadan yapmış oluyoruz. Bu sırasıyla böyle girerek tığlama yöntemiyle bu kemerimin arka bölümünü buraya birleştirmiş oluyorum. Son yere de girdim. Bakın buradan da şöyle girerek birleştirmiş oldum. Şimdi tekrar bu bölümden itibaren bakın sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek şu krem ipimin ucunu da sık iğnenin arasında kalsın gizleyerek getirelim. Bu şekilde hanımlar tığlama yöntemini yapıyoruz. Patiğimin bu bölümünü böylece dolanacağım. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek tığlamamı yapıyorum. Gevşek bir şekilde. Özellikle bu bölümde hanımlar baya gevşek yapalım. Bu şekilde. Bakın bu sonki şeye kadar geldim. Bu aşamada hanımlar şu kenarımıza geçeceğiz. Şimdi sıradaki kenar ilmek yerine girip yine sık iğnemi yapıyorum. Kenarlarımıza geldik. Bu şekilde yine sık iğne ile bu tığlama yöntemini yapacağız hanımlar. Bakın yine öndeki kenar ilmek yerine batarak sık iğnemi yaptım. Gördüğünüz gibi bakın şeklimiz böyle. Buradan itibaren başladık. Bu kemerin kenarlarını dolandık. Buraya kadar geldik. Biz bu işlemi hanımlar bakın buraya kadar tüm kenarlarımızda. Sonra bir kemer bölümüne geçeceğiz. Bunun çevresinde yine sık iğne ile dolanacağız. Burayı bu şekilde dolanıp ilk başladığımız yere kadar getireceğiz. Şimdi hep birlikte sık iğne yöntemiyle patiğimizin kenarını bu şekilde sık iğne ile konuşamadım. Sık iğne ile yapalım gelelim hanımlar. Sonra da düğmemizi birlikte dikelim. Evet hanımlar ilk başladığım yere kadar kenar tığlamamı yaptım geldim. En son buraya da bir tane zincir çekip artık yeşil ipimi de keseceğim hanımlar. Tığlama bölümünü de bitirdik. Sadece düğme dikilecek. Hemen ilmek aralarından geçirerek hanımlar bu ipuçlarını gizleyelim. Ben bütün iplerimin ucunu video aralarında hep gizledim. Bakın şöyle ilmek aralarından şöyle girerek gizleme işlemini yapıyoruz.
Şimdi hanımlar geldik düğme bölümüne. Ben bu şekilde bir düğme kullandım. Bu defa düğmemi bu tarafa dikeceğim. Bakın buradan kapanması gerekiyor. Bu iliğe düğmenin geçmesi gerekiyor. Buradan girerek bu şekilde düğmemi dikeceğim. Normal patiğimde kullandığım ipim ile dikeceğim hanımlar. Diğer sağ patiğin şeyini de düğmesini de sağ tarafa dikecektik. Tek fark bu. Aynı şekilde bakın düğmemi dikiyorum. Birkaç kere yapalım ki sağlam olsun. Düğmemiz açılmasın, sonradan bir daha girelim. Arkadan çıkıyorum. Arkaya da hanımlar şöyle güzelce bir düğmemi atayım ki ipin ucunu şöyle kıvırarak çıkarıyorum. Burayı böyle sıkıca sağlamladım. Artık ipimi de kesiyorum hanımlar. Şimdi patiğimizi bir güzel ayağımıza giydirelim. Öncelikle şunu da bakın hanımlar. Şu içeriden kemer bölümünü geçiriyoruz. Bakın şunu şu içeriden geçireceğiz. Şuradaki ipimi de hanımlar orayı gizlemeyi unutmuşum. Onu da gizleyeceğim video arasında. Bakın bu bölümden kemerimizi geçiriyoruz. Hemen şöyle patiğimi ayağıma giydireceğim. Sonrasında düğmemizi takacağız hanımlar. Patiğimizin ipi topu bu kadardı. Gördüğünüz gibi krem ipimizi hanımlar ikide bir kesmedik. Başladığımız gibi bitirdik. Sadece yeşil ipimizle model bitiminde kestik. Yeni model başlarken ekledik. Bakın patiğimi şöyle ayağıma giydirdim. Gördüğünüz gibi manken ayağı da tam oldu. Haroşa olduğu için de bakın bayağı bir esnek. Şuradan da şöyle göstereyim. Şöyle bakarsanız bayağı da bir esnek. Hemen düğmemi de şuraya ilikleyeyim. Bir dakika şöyle bir toparlayamadım burayı. Evet, düğmemizi şöyle ilikliyoruz hanımlar. Bakın. Gördüğünüz gibi. Patiğimiz böyle oldu. Gayet güzel, ayağı saran, hoş, kolay, zarif bir model oldu. Evet hanımlar, bugünlük de benden bu kadar. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.